Peugeot'un ateşli hatchback modeli 308 GTI ile birlikte İzmir Ülkü yarış pistindeyiz. Hava da çok sıcak, otomobil de çok sıcak. Şu anda bu araçla bu pistte keyifli birkaç tane tur atacağım ve izlenimlerimi sizle paylaşacağım. Hadi gelin başlayalım. ...308 GTI'nin direksiyonuna geçince çok fazla konfor, kullanışlılık konuşmayacağız. Zaten daha önce 308'in birçok versiyonunu test edip paylaşmıştım. O araçların videolarını istiyorsanız izleyebilirsiniz. Şu anda 308 GTI ile bu pistte aracın dinamiklerini gözlemleyeceğiz ve ben size bunları anlatacağım. Böylesine bir pistte, böylesine ateşli bir otomobil kullanıyorsanız bunun kullanışlılık özelliklerinden, konforundan falan fazla konuşmaya gerek yok bence. Fakat merak edebileceğiniz, bilmeniz gereken temel birkaç tane bilgi var. Onları kısaca paylaşayım ve sürüş dinamikleri hakkında bilgiler vereyim. 308 GTI Peugeot Sport tarafından geliştirilmiş bir model ve gerçekten çok ateşli. Görünümünde bana sorarsanız çok etkileyici bir özellik yok. Önden baktığınız zaman, özellikle bu renk versiyonuna baktığınız zaman standart bir 308'den çok farklı olduğunu düşünmüyorsunuz. Fakat profilden bakıldığı zaman aracın çift renkli olan kasası GTI olduğunu belli ediyor. Ve bana sorarsanız bu aracın GTI olduğunu en net şekilde vurgulayan kısım arkası. Çünkü arkada aracın gücüyle ilgili bilgi veren iki tane büyük egzoz çıkışı bulunuyor. Son olarak da tabii son derece şık olan jantları da unutmayalım. İç mekan her zaman olduğu gibi sportifliği vurgulayacak şekilde kırmızı detaylar, kırmızı dikişlerle şekillendirilmiş. Ayrıca bu spor koltuklar da insanı gayet iyi bir şekilde sarıyor ve virajlarda çok iyi tutmayı başarıyor. Buna birazdan geleceğim. Eğer hikaye kısmı bu kadar yeter diyorsanız ben artık GTI ile ilgili merak edilen bilgileri size vermeye başlayayım. Bu aracın kaputunun altında 1.6 litrelik turbo beslemeli benzinli bir motor görev yapıyor. Bu motor tahmininizin ötesinde tam 270 beygir güç ve 330 Nm tork üretiyor ve 6 ileri manuel şanzımanla alınıyor. Sıfırdan 100 km hıza ise 6 saniyede çıkmayı başarıyor. Araçta etkileyici olan özelliklerden bir tanesi bana sorarsanız kesinlikle frenleri, bir diğeri ise mekanik torsen diferansiyel kilidi. Bu iki bileşen Peugeot 308'in bu şasisiyle bir araya geldiği zaman hakikaten çok dinamik, çok keyifli bir otomobil haline gelmiş olduğunu ortaya koyuyor. Eğer bu kadar ansiklopedik bilgi yeter diyorsanız ben aracı spor moduna alarak biraz daha hızlı, biraz daha dinamik ve biraz daha keyifli kullanmaya başlıyorum. Umarım sesi duyabiliyorsunuzdur. Şu anda fren noktasına geldik. Frenler hakikaten otomobili çok iyi durdurmayı başarıyor. Şu anda tam 150 ile gidiyorum. Burada bir tane şikan geçiyoruz. Otomobili çok rahat yönlendiriyorsunuz virajlarda. Bunu hemen belirtmem lazım. Bakın demin söylediğim diferansiyel kilidi özellikle bu tip keskin virajlarda otomobilin kafasının içeride kalmasını sağlıyor. Bakın mesela yani virajın içine girdiğinizde gaza oturuyorsunuz ve sizi dışarıya doğru yönlendireceğini içeri sokmayı başarıyor. Bu birçok otomobilde tabii olmayan bir özellik. İvmelenme müthiş. Şanzımanın kemikli yapısı, kısa yolları, ele yakın ve kolay kullanılan yapısı da çok iddialı. Ya gerçekten tren gibi dönüyor virajları. Yani 270 beygirlik gücü de 330 Nm'lik torku da pistte çok iyi bir şekilde hissediyorsunuz. Bakın şu anda burada gaza oturuyorum. Normalde bu tip başka bir hatchback otomobille gaza oturursanız kesinlikle araç kafadan kayar ve dışarı çıkar. Fakat bu gaza yüklenmeme rağmen otomobili virajın içinde tutmayı başarıyor. Çok iyi tutunuyor.
çok keyifli. Yani gerçekten Peugeot Sport mühendisleri bu otomobili çok etkileyici yapmışlar. İşte bu aracın ait olduğu yer kesinlikle yarış pisti. Umarım siz de benim keyif aldığım kadar keyif almışsınızdır izlerken. 308 GTI gerçekten çok dinamik sürüş özellikleri sunuyor. Bana hissettirdikleri şehir içinde de beklentileri sonuna kadar karşılayacak özelliklerde bir GTI olduğu yönünde. Görüşmek üzere. Şu anda da yeni Peugeot 308 GTI'nin direksiyonunda Yağız Avcı var. Peugeot Sport Türkiye takımında 208 T16 ile yarışıyor ve şu anda şampiyona lideri. Yağız, hadi pistte bir de seninle hızlı tur atalım. Nasıl dinamikleri olduğunu beraber görelim. Hadi başlayalım. Hadi bakalım. Ben açıkçası aracı çok beğendim. Hem testini yaptım hem pistte kullandım. Bana gayet güçlü ve gayet dinamik geldi araba. Sen nasıl düşünüyorsun araba hakkında? Peugeot Sport'un yaptığı bir otomobil, dolayısıyla çok yetenekli. Hem günlük kullanıma hem performanslı kullanıma çok uygun. Zaten bunu sizler de deneyimlediniz. Aynen öyle. Çok beğendim açıkçası. Yani aracın ivmelenmesi kadar şu anki frenajda bile bunu hissediyorsun değil mi? Frenleri, viraja girişi, ön üstündeki kabiliyeti çok başarılı. Mesela şu an bir U dönüyoruz. Neredeyse U. Ve araç hakikaten zamp gibi yapışıyor buraya. Hızlanması da gayet yeterli. Çok iyi. Senin yanında oturmak da ayrı bir keyifli oluyor Yağız. Ama hayır, sen de bu işlere çok uzak değilsin. Evet tabii yani beraber de yarıştık zaten V1'de. Çok dinamik, çok. Wow. Ya şimdi şunu da kabul edelim arkadaşlar. Pilotun eline daha çok yakışıyor araba. Yani bu arada ses de gayet iyi. Sport modda kullanıyoruz ve egzozdaki tabii o sesin değişimi de insanı kışkırtıyor sanki. Bu arada bu araçları sabahtan beri kullandığımızı ve araçların lastiklerinin de hani iyi tutulan asfalttan dolayı biraz yıpranmış olduğunu da söyleyelim. Aynı şekilde frenler de öyle. Aynen, evet. Ama frenleri otomobilin en başarılı taraflarından biri. Kesinlikle. O da Peugeot Sport'un kendi üretimi değil mi frenler? Aynen öyle. Yarış departmanının hazırladığı bir otomobil. Dolayısıyla her şeyi düşünüyoruz. Müthişsin, müthiş. Biz istiyorsan böyle sabaha kadar turlayalım. Herkes izlesin bizi. Ne dersin? Olur, bana uyar. Ve yani şu hızda şu virajları dönmemize rağmen otomobil vurulmuyor da. Gayet stabil ve kullanması kolay. Diferansiyelin etkilerini de viraj çıkışında görebiliyoruz. Gaz üstünde çok rahat otomobili kontrol edebiliyoruz. Evet. Çok iyi. Yani özellikle bu arada virajlarda o öndeki torsen mekanik kilitli diferansiyel yani otomobilin hakikaten kafasını içeri sokmasına ve çekmesine müthiş yardımcı oluyor. Arkadaşlar 3 tur attık Yağız Avcı'yla. Bence müthiş bir deneyimdi. Umarım siz de bu keyfi ekran başında yaşayabilmişsinizdir. Şu anda şampiyona lideri pozisyonunda Yağız. Ona Türkiye Rally Şampiyonası'nda şans diliyoruz. İnşallah şampiyon olursun. Görüşmek üzere. Sağ ol Yağız. Eline sağlık.
Son olarak da 308 GTI ile birlikte İstanbul'dayız ve aracın az da olsa konfor ve kullanışlılık özelliklerinden size bahsedeceğim. Ben bu aracı İstanbul'da yaklaşık 3 gündür kullanıyorum. Konfor özelliklerinin bir GTI'ye göre iyi olduğunu söyleyebilirim. Ama tabii ki standart bir 308 kadar süspansiyon konforunun yüksek olduğunu beklememek lazım. Sonuçta bu araçta daha sert ayarlara sahip amortisörler, yaylar ve 19 inçlik jantlar bulunuyor. Yine de günlük kullanımda bu araçla bu tip zeminlerde kullandığınız zaman herhangi bir sorun çekmeyeceğinizi söyleyebilirim. Fakat bozuk zeminlerde veya kilit taşlı yollarda ilerlerken süspansiyon konforu düşüyor. Bunu bilmeniz lazım. Tabii ne olursa olsun sonuçta bir GTI kullandığınız için önünüz açık olduğu zamanlarda da bu şekilde böyle biraz hızlanmak, biraz keyif yapmak istiyorsunuz. Sonuçta aracın kesinlikle sizi kışkırtan bir yönü var. Bu tip kışkırtmalara geldiğiniz takdirde tabii yakıt tüketiminin bayağı yükseleceğini söyleyebilirim. Ama ben 3 günlük kullanımım sonucunda 170 kilometre yol yaptım ve şu anda yol bilgisayarında bana 10.2 litrelik bir tüketim ortalaması gösteriliyor. Bana sorarsanız bu değer bu güçte bir GTI için kesinlikle çok iyi. Sonuçta bir ateşli hatchback kullandığınızı unutmamanız lazım. Son olarak da size 308 GTI'nin fiyatlandırmasından bahsedeyim. Bu araç 1.6 litrelik bir motora sahip olduğu için rakiplerinden daha alt vergi diliminde yer alıyor. Yani Honda Civic Type-R ve Volkswagen Golf-R yaklaşık 190.000 TL'lik etiket fiyatına sahipken bu araç 139.000 TL'ye satılıyor. Yani nereden bakarsanız bakın aralarında 50.000 TL'lik bir fiyat farkı var ve bu anlamda bir kıyaslama yapacak olursak 308 GTI için kelepir bile diyebiliriz. Sonuç olarak ben 308 GTI'yi çok beğendim. Hem pistteki sürüş dinamikleriyle olsun hem de günlük kullanıma uygun kullanışlılık özellikleriyle olsun kesinlikle övgüyü hak ediyor. Düşük vergi diliminde olması hem satın alırken hem de kullanırken paranızın cebinizde kalacağı anlamına da geliyor. Fakat benim tek eleştirim görünüş anlamında 308 GTI'nin çok fazla ateşli olmaması. Onun haricinde 308 GTI gerçekten iyi bir seçenek. Görüşmek üzere.